Şimdi normal metraj yapıyormuş gibi buradan kablo tipimizi seçtik. Kablomuzun ölçüsünü işte şuraya bakıp mesela buraya yazabiliriz. 5 çarpı 10 demiş. Hemen çıkıyor. Şimdi biz normalde kablo metraj yapacağımız zaman ne yapıyorduk? İşte BB komutuyla veya manuel tanım deyip kabloya tıklıyorduk. Program kablonun ölçüsünü alıyordu, uzunluğunu otomatikman. Ama program yani kablonun kendi uzunluğunu değil de buraya verdiğimiz herhangi bir uzunluğu almasını istiyorsak ya buraya kendimiz elle giriyoruz. Ondan sonra kolon ekle tuşuna basıyoruz. Mesela 5 metre diyelim ki dedik ve şu imalatımıza tıkladık. Şimdi program bunun metrajını alırken artık bu kablonun kendi uzunluğunu değil bizim verdiğimiz 5 metreyi alacak. Ve şöyle şu şekilde üzerine de bunu bildirmek için şaft olduğunu belirtiyor. Yani şaftın manası şu: ben nesnenin uzunluğunu değil senin buraya verdiğin kutuya girdiğin ne girersen gir bunu yazdım diyor. Yani ne oluyor? Metraj bu şekilde yapılmış oluyor. Şimdi burada bir daha kolaylık var. Boyal diye bir tuşumuz var burada. Üzerine geniş satır açıklaması yazıyor. Yazı olarak verilmiş bir uzunluk varsa otomatikman bunu alır ve hemen otomatikman şaft tanımlama özelliğine girer diyor. Şimdi bununla yapacağız. Yani şurada bir şey yazmayacağız. Boyal diyeceğim. Bunun uzunluğun yazdığı tekste tıklayıp bastığınız zaman bak hemen buraya alıyor otomatikman. Ne yazıyorsa içerisinde alıyor. Şimdi bundan sonra enter diyorum ve komuttan çıkıyor. Bu sefer normal şeye dönüyor yine. Kolon ekle komutuna dönüyor. Ben burada ne yapıyorum? Şurada herhangi bir şekle tıklayıp tanımlamam lazım. Bak tıklıyorum, yine enter deyince ve komuttan çıkınca artık program bu verdiğimiz kablo kesitini ve 10 metre uzunluğunu buradaki şeye, dikdörtgene ekledi. Yani artık şu dikdörtgenin hiçbir uzunluğunu kale almıyor. Benim verdiğim buradaki uzunluğa göre gidiyor. Şimdi mesela şurası 8 metre olsaydı, atıyorum, değiştirelim, farkı belli olsun. Ne yapacaktık? Yine aynı şekilde boyal tuşuna basacaktık. Şimdi buradaki kablo tipimizi seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu 3 çarpı 90. 3 çarpı 95 kabloyu seçtim. Ne yaptım? Uzunluk alanındaki tekste tıklayın diyor program. Bastım. 8'i otomatikman buraya aldı. Şimdi hala yani aynı uzunluğu almamı istiyor ama ben komuttan çıkıyorum artık. Şimdi neye geçiyor? Tanımlayacağınız nesneye tıklayın diyor. Buna basıyorum. Bak enter, enter deyince otomatikman buraya geldi. Bunu ekledi. Şimdi aynı burada bir tane daha aynı kablo olduğu için farklı kablo. Bunu da aynı şekilde eklememiz lazım. Bu kablonun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Rastgele farklı bir kablo olduğunu farz edelim. Yine boyal diyorum. Yine bunu seçiyorum. Enter diyorum. Şimdi tanımla diyor. Bunun yine dikdörtgenini seçiyorum. Enter enter. Ne oluyor? Aynı bölgede iki tane farklı kablo var. Yani ben tanımlayabilmek için burada bir tane çizgi, dikdörtgen, herhangi bir nesneye tıklamam lazım. Ne olursa olsun hiç önemli değil. Bunları eklemem lazım. Şimdi bir sonraki yere gidip aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten buraya tanımladığımız şeyleri program otomatikman hafızaya aldığı için diyelim ki aynı kabloyu şurada bir daha şey yaptım. Gidip de şurada kombinasyon aramak yerine ne yapıyorum? Otomatikman kablonun tipini seçiyorum. Burayı otomatik kendisi seçiyor. Mesela şunu seçeyim. Kendi kendine ayarlıyor. Yani her seferinde girip onu seç, bunu seç yapmak yerine tanımladıklarımı hafızaya alıyor burada program. Bu şekilde devam ediyor. Yani burada normal yaptığımızın tek farkı şu: manuel tanımlama demiyoruz. Çünkü bu manuel tanımlama nesnenin uzunluğu neyse onun üzerinden gider. Kolon ekle işlemi nesnenin uzunluğuna bakmaz. Benim bu kutuya verdiğim, yani manuel olarak verdiğim uzunluğu, metre olarak verdiğim uzunluğu kale alır. Boyalın tek bir şeyi bize faydası. Burada boyal dediğimiz zaman
tıkladığımız zaman herhangi bir tane yazının üzerine o yazının içerisinde kaç metre yazıyorsa program otomatikman onu alır ve kolon ekle işlemine otomatikman devam eder. Burada işte ilk başta alışana kadar bizden ne istiyor? Onları bir okumamız lazım programın. Yani bastım, işte ne dedi? Bak, uzun olacak tekste tıklayın diyor. Ne yaptı? Bu ikinci istediği aslında şu. Tipi alınacak tekste tıklayın diyor. Yani şuradaki yazdığımla veri tabanım içindeki aynı olsa ben buna tıklayıp bak buraya otomatikman aldırabilirim. Hiç şey yapmak yerine, yani buradan seçmek yerine. Doğru, şimdi aklıma geldi. Şöyle, ilki uzunluğu alacak tekste tıklayın diyor. Basıyorum, onu alıyor. İkincisi tipi alınacak tekste tıklayın diyor. Yani ben şuna basarsam bunu buraya alıyor. Ama buraya tıklamayıp enter dersem senin buraya verdiğin şey otomatikman bunu kullanıyor. Yani bu teksten almak yerine. Üçüncü seferde de ne diyor? Artık tanımlayacağın nesneye tıklayın diyor. Yani bastığın zaman en sonunda tanımlamış oluyor. Yani bir daha yapalım. Uzunluğumu aldım. Şimdi tipi eğer burada yazıdan almak istiyorsam buna tıkla diyor. Eğer almak istiyorsam yani şuradaki şeyi alıp bunları daha sonra veri tabanından düzenleyebilirim. Zaten YM deyince hepsini ayrı ayrı çıkartacak program. Yok ben kendim elle gireyim diyorsan buradan seçiyorsun. Bu aşamayı enter deyip bu şekilde geçiyorsun. Bassaydık otomatikman bu yazan tipi buraya alacaktı. Yani o da ayrı bir kulak. En sonunda bu 10 metrelik tipi tanımlayacağımız dikdörtgeni seçin diyor. Tanımlıyorum, bitiyor. YM deyince ne yaptıysak hepsini burada otomatikman çıkaracak aynı şekilde.